Merhaba, Joymax'e 250 motorumun 5000 bakımı geldi. Yağlarını değiştireceğiz. Ayrıca motorla ilgili bazı sıkıntılarım var. Yiğit Usta'ya onu soracağım. Oradan boşaltıyoruz. Önce yağ buradan boşaltacaksın. Filtreyi sonra temizleyeceksin. Öyle mi? Onu da açacağım, bunu da açacaksın yani. Ben hep öbür taraftan açıp O sadece filtre boşaltması. Boşaltma yeri burasıdır. Doğru boşaltma yeri burası. Buradan boşaltırsın. Hatta bunu da ayağa denk gelecek şekilde yapmışlar ki orta ayakta boşalsın diye. Yani orta ayağı açmazsan bu civatayı açamıyorsun. buradan boşaltıp sonra öbürünü açıp filtreyi de temizleyeceğiz. Evet, buradan çünkü motorun dizaynı ona göredir. Bloğun duruşu da motorun üstünde ona göredir. Ondan sonra birazcık hatta bir miktar bu tarafa meyillidir. Şu boşaltma şeyi burada olduğu için. Zaten tam boşaltma için biraz bir şey var, prosedürü var. Önce onu yapacağız. Ondan sonra filtreyi temizleyeceğiz. Yani karşı taraftaki buradaki filtre şeyinden açarsak motor yağının tamamını boşaltamayız. Buradan sadece filtredekini boşaltabiliriz. Bu filtredir, temizlemek Buradan için. boşalttığım zaman zaten içinde çok kirli yağ kalıyordu. Yemek yağı koyduğum zaman direkt rengi değişiyor. Öbür esas boşaltma yeri burası. Tamamdır. Şimdi buradan öncelikle motor yağımızı bir açalım, boşaltalım. Çoğunlukla bütün yağ tapalarında şu şekilde bir alüminyum, bakır bir pul olur. Bunun kondisyonuna bakmak gerekiyor. Eğer burası fatura yaptıysa, şey yaptıysa bunlar uzun ömürlüdür. Her bakımda değiştirmeye gerek yok ve basit bir zımpara yardımıyla bunlar alınabilir eğer şuraları bir kat yaptıysa. Ama bunun durumu şu anda gayet iyi. O yüzden bunu olduğu gibi geri takacağız. Bunlar yağ değişiminden sonra yağ tapasından gelen şeyleri engellemek için kaçakları. Burada dikkat etmek gereken şey motor sıcakken bu tapayı açmamaktır. Çünkü bu tapanın kendisi çelik, motor bloğu alüminyum. Motor sıcakken açarsak kaynadıysa birbirine bu sefer karşıdaki dişleri alarak gelir ve çok daha büyük masraf açar. Yani Genleşmeleri farklı olduğu için. Aynen öyle. Doğrusu motor bloğu soğuduktan sonra yani en azından motorun sıcak olan kısmına şöyle elinizi koyup 10 saniye elinizi tutabiliyorsanız ama motor yeterince soğumuştur. O zaman değiştirmektir. Burası yağ boşaltma tarafı olduğu için dediğim gibi motor hafif blok motorun üzerinde hafif bu tarafa eğimlidir ve en alt noktadır burası karterin. Oradan şu anda bütün yağ boşalıyor. Buradaki akıntı sona erdikten sonra da motoru biraz sağa sola yatırıp kanallarda kalan yağı şey yapacağız. Motor yağ değişiminde motor bloğunun içinde kalan bütün yağı boşaltmak çok da mümkün olmuyor. Çünkü içinde cold start dediğimiz soğuk marşta yağlı kalması gereken parçalar var. Dolayısıyla da onların yağlı kalması için bazı yağ yatakları var. O yataklarda sürekli bir yağ vardır. Ne kadar uğraşsak da o yağı boşaltamayız. Yani motoru tamamen kuru hale getirmek yağ değişiminde mümkün değil. Bunun tek yöntemi motoru tamamen kuru getirmenin. Motor bloğu motordan, şaseden ayrılır. Parça parça, lime lime sökülür. Her şey temizlenip geri toplanır. O zaman tamamen kuru olur. Tabii o zaman kullanılan yağ da farklı olur. Bir de bu tarafta sana bir şey sormak istiyorum. Ben bunu her seferinde temizlediğim halde o motorun durduğu yere hiçbir şey damlamıyor ama yine de burası kararıyor böyle. Şimdi bu devir daimimiz, su devir daimimiz. Su devir daiminin aradan bir contayla kranka bağlıdır. Yani ya bir dişli yardımıyla kranka bağlıdır ya direkt kranka bağlıdır. Ve burada ufak bir terleme yapmaya başlamış. Bunun sebebi de motor bloğunun sıcaklığıyla su devir daim pompasının sıcaklıkları bir değil. Birisi 100 dereceleri, 100 derecenin üzerini görürken blok belki daha az kalıyor, belki daha fazla kalıyor. Dolayısıyla farklı genleşmelere sebep oluyor. Ve aradaki kağıt conta ya da silikon conta yani üreticinin kullandığı malzeme neyse bu artık genleşme farkını tolere etmemeye başlıyor ve terletme yapıyor. Bu basit bir terleme, bunu temizleyeceğiz şimdi yağ bakımıyla beraber. Bunu takip altına alacağız. Aciliyeti yok dediğim gibi, yere damlatmadığı sürece aciliyeti yok. Damlatmaya başladıktan sonra da ne kadar damlattığı önemli. Yani günde 1-2 damla damlatıyorsa yine tolere edilebilir ondan sonra. Ama fazla damlatmaya başladıysa ivedi şekilde değiştirmek lazım çünkü bu bizim motor yağımızı da eksiltecek bir şeydir. Ne kadar motor yağımızı eksiltir? Her gün günde 5 damla damlatsa ay sonunda bir çay bardağının yarısını anca doldurur. Bir çay bardağının ortalama 100 milim dersek de 50 milim yağ eksiltir. Motosikletlerin her zaman için bu toleransı vardır. Şimdi o taraftan yağımızı boşalttık. Bu taraftan da yağ tel filtremiz var burada bir adet. Bazı motorlarda kağıt filtre varken mesela Honda Forza'da falan kocaman filtre var. Bunda da sadece elek gibi bir tel var. Yıkanıp tekrar kullanılabilen.
Yani yağ filtresinin temel amacı yağın içindeki partikülleri tutmaktır. Her motor bloğunun yağ kanallarının, yağ jetlerinin bir toleransı vardır ve üretici bu toleransı göz önünde bulundurarak da nasıl bir filtrasyon yapacağını düşünür. Kağıt filtreler, bir örnek göstereyim. Şuradan bir kağıt filtre alalım burada. Bu Yamaha grubunun en çok kullandığı kağıt filtredir. Yani TDM 900'den tutun işte Virago'ya, Dragstar 1100, Dragstar 650'nin kullandığı kağıt filtredir. Şöyle gösterecek olursak filtrasyon için çok ince delikleri, yani hatta neredeyse delik yok, tamamen kağıttan geçtiği için bu hemen hemen toz zerreciğindeki bütün partikülleri tutacak seviyede yapmıştır. Bunun sebebi de motor içerisindeki yağ kanallarının, yağ jetlerinin bu tozdan, bu kadar toz dereceği kadar küçük partiküllerden tıkanabiliyor olmasını engellemek. Adamlar çok daha küçük yağ jetleri kullanmışlar ve o yağ jetleri tıkanmasın diye. Ama SYM bu işi biraz daha, demek ki yağ basınç kanallarını daha geniş yaptı ve tıkanması daha zor olduğu için sadece daha kaba partikülleri toplamak adına bir filtre kullanmış. Şimdi onu da göreceğiz. İşte bu arkadaş. Bu da aslında yok, hiçbir şey tutmamış. Bunu temizleyip geri takıyoruz. Aslında bu da bayağı sık bir dokuya sahip. Yani bu da ciddi oranda partikül tutuyor. Ama tabii kağıt filtre kadar değil. Esas bunun amacı, bu filtrelerin amacı metal tozunu tutmak. Bu ürünümüz bir scooter olduğu için böyle de bir şey var. Şanzıman dişlisi yok motorun içinde. Aktarma dişlisinin motor yağı ile işi yok. Arada tamamen ayrı bölme var. Dolayısıyla aktarmadaki dişliler, şanzıman dişlileri motor yağına ulaşmadığı için dolayısıyla oradaki partikülü de temizlemesine gerek yok. Dolayısıyla bu arkadaşla sadece sübap, silindir, piston, sekmanlar çalışıyor. İçeride çalışan çok fazla sayıda dişli olmadığı için partikül de bu az demek veyahut da partikül çıkma ihtimali de az demek. Dolayısıyla bu filtre bu iş için yeterli. Filtremizi güzelce temizliyoruz. Yayımızı da arındırıyoruz. Bu parçaya direkt balata spreyi sıkmadım. Neden? Buradaki O-ring kauçuktan yapılmadır ve balata spreyi kauçuğun baş düşmanıdır. Dolayısıyla da kauçuğa balata spreyi değdiği zaman kauçuğu bozabilir. Gerçi o yeni nesil kimyasallar kauçuğa o kadar eskisi kadar düşman değil ama yine de bozma ihtimali var. Dolayısıyla da hani bunu balata spreyiyle temizlemektense temiz bir üst tübü bez yardımıyla güzelce temizliyoruz. Bunu takarken de bu O-ringin üzerinde bir miktar yağ kalması iyi. Çünkü sıktığımız zaman karşıya yapışmasını engelleyecek. Tekrar burayı eski haline getirip şimdilik bunu bir kenara koyuyoruz. Karşılığındaki basma yüzeyini de temizliyoruz. Buradaki yağ sızıntımızı da, terlememizi de temizleyelim. Evet, yağımızı koyuyor muyuz şimdi? Yok, şimdi bloktaki kanallarda kalan boşalmamış yağ için motoru biraz o tarafa, biraz bu tarafa eğeceğiz, bükeceğiz ki şeylerdeki yağ boşalacak. Tecrübe istiyor. Şu şekilde yaptığımız zaman yağ akmaya başladı. Ben kendim değiştirdiğim zaman bunların hepsi içinde kaldı demek. Evet. Yani olabildiğince içindeki eski yağdan arındırmak gerekiyor. İyi olur. Tabii ki. Mesela bu taraf artık damlamaya başladı. Şimdi karşıya gideceğiz. Aynı hareketi buradan yapacağız. Yağ filtre kanallarında kalanlar boş olacak. Bu taraftan genelde çok gelmez. Burası daha yukarıda kaldığı için öbür taraf gibi çok ciddi bir akıntı olmaz burada. İşte buradan da akıp akacağı bu kadar. Bunu birkaç defa özellikle yağ boşaltma tapası tarafından yapmak, içeride kalan
yağı temizlemek adına faydalı. Evet, daha fazla gelmiyor. Harika. Yani o içeride kalan 15-20 milim yağ bile yeni koyduğumuz yağın renginin olacağından en azından yani değişmesinde, boşalmasında fayda var. Bize bir faydası yok içeride durmasının. Ha, çok büyük zararı da yok. Yani akan yağ işte 15-20 mililitre. Bunu takarken de güzelce yerine oturtuyoruz. Elle güzelce tutturup bütün boşluğunu alıp, şimdi burada sıkarken bazı arkadaşlar buna kamyon büşonu hatta araba lastik büşonu muamelesi yapıyor. Bu alüminyum parça, bu da alüminyum parça. Çok ciddi sıkmaya gerek yok. El sıkılığından bir tık fazla olması yeterli. Burası zaten lastik buradaki O-ring yapışacağı için zaten gevşemez. Yani çok gevşek bırakırsanız da ince ince yağ kaçırır. O zaman da bir tık sıkarsınız. Ama dediğim gibi çok böyle kamyon büşonu muamelesi yapmaya gerek yok. Aynı şekilde yağ tapası da öyle. Yağ tapasındaki bu az önce bahsettiğim alüminyum pul aslında sıkışırken bütün her şeyin yerinde durmasını ve tapanın sıkı kalmasını da sağlıyor. Bunu da yine aynı şekilde elle tutturuyoruz. Bu işlemleri yaparken hiçbir zaman havalı el aleti veyahut da elektrikli el aleti kullanmıyoruz. Bunların hepsinin manuel ve elle yapılıyor olması lazım. Bunu da gördüğünüz gibi elimle iyice sıktım. Bu kadar. Daha fazla değil. Şöyle bir gözle kontrol de yapıyoruz etrafında motorun hazırlığındayken. Bizim motorumuzun balatası yaklaşık %70 seviyesinde, daha tükenmemiş, çok daha uzun kilometreler gidebilecek bir balata. Bu tabi kullanımla da alakalı. Yani sert ve agresif kullanımlarda balata çabuk biter. Arka diferansiyel grubumuzda herhangi bir yağ kaçağı yok. Şimdi bir hava filtremizi açıp hava filtresine bakacağız. Burada ben şarjlı kullanacağım. Şarjlı kullanırken de dikkat edilmesi gereken hemen hemen en ucuz Çinlisinden en kalitelisine kadar bütün şarjlı tornavidalarda tetik hassasiyeti vardır. Dolayısıyla da hani böyle deli gibi değil de yavaş yavaş torklu basarsanız, kontrollü basarsanız hiçbir yere zarar vermezsiniz. Sökerken de sıkarken de. Aslında Çıkarmadan hallediyordum ben. şöyle hallederiz. Hava filtremiz biraz kirlenmiş. Değiştirmeye gerek yok. Hava tutsak temizlenir mi? Önce bir temizleyeceğiz, sonra durumuna bakacağız. Çünkü Filtrem var evde. kağıt filtrelerde onun da bir treyi var. Şimdi havayı çektiği yer tabii biraz kirlenmiş. Arka tarafta zaten partikül filtresi var. Büyük parçalar hava filtresi kağıdının delip buradan geçmesin diye, bu çoğu motorda vardır zaten. Şimdi bu konudaki mevzumuz şu. Şöyle ışığa beraber bakalım. Işık görüyorsak, ışık geçiyorsa bu filtre daha iş yapar. Gördüğünüz gibi bunu da şey yapıyor. Bunu temizleyip geri takacağız. Bu şekilde bunları da fazla içeri sokmadan filtremizi temizliyoruz. Bu tip filtrelerde bazı arkadaşlar balata spreyi de yıkıyorlar. Balata spreyi filtrenin Yağlar. bütün dokusunu bozacağı için kullanmamak gerekiyor. Yani sünger filtreleri bile aslında balata spreyiyle değil, su ve sabunla yıkamak, iyi kurutmak daha mantıklıdır. Şimdi şöyle yağ göreceksiniz burada.
Motordan geliyor. Evet. Bunun sebebi motorda yüksek ısıdan buharlaşan yağı çevre kanunları gereği, yani Euro 3, Euro 4, Euro 5 standartları gereği direktman havaya bırakmak yahut da işte yere akıtmak şey değil, yasak. Dolayısıyla da çoğu motor üreticisi motosikletli külbütörden buharlaşan, külbütör dediğim silindirlerin üstündeki kapaktır. Oradan dikkat yani bakarsanız bloğunuza bir hortum çıkar. O boru da gelir bir şekilde hava filtresine girer. İşte o boru bu yağa sebep oluyor. Motorunuz ısındıkça, yüksek kullanımda, yüksek sıcaklıklarda kullandıkça içindeki yağ buharlaşır. Buharlaşan yağı da bu şekilde hava filtresinin içine atar. Her hava filtresini açtığımızda şöyle içini bir temizlemekte, yağdan arındırmakta fayda var. Şurada da bu bahsettiğim sistemin tahliyesi var. Hava filtresinden mi geliyor o? Motoruna göre değişir. Bazı motorlarda bu parça direktman hava filtresine bağlıdır. Senin motorun Euro, evet o da var. Bu da arada şeyle, nedir onun adı, külbütörle motorun hava filtresi arasında başka bir filtrasyon sistemi daha vardır ve orada biriktirmek içindir. Yani yağın tamamını filtreye atarsa bu sefer filtre yağ çekeceği için onu boşaltmak için. Burada çok sıvı birikmesinin bir anlamı var mı? Çok sıcak kullanıyorsunuz demektir. Burada buharlaşan... Sıcak derken devirli mi diyorsun? Tabii yani trafikte çok kullanıyorsanız çok trafikte kalıyorsunuz. Şeyden sonra motor çok ısınıyor demektir. Motorun çok ısınması demek de ne demek? Dolayısıyla da sistemde yağın fazla buharlaşması, yağın fazla ısınması ve buharlaşması demek. Bunları da hani belli periyotlarda temizlemek. Mesela buradan bir miktarda nem yapmış, su toplamış burası. Dolayısıyla da şu şekilde beyaz olarak geliyor. Bu aslında yağ. Yağ suyla karıştığı zaman aynen böyle işte beyaz çikolata ya da mayonez diyeceğimiz bir kıvama sahip olur. Dolayısıyla da bunları da şu arada bir altına bir kap koyup temizlemekte fayda var. Temizlemezseniz ne olur? Bu boru dolar, tekrar siz bu sefer hava filtresinde anlamsız fazla bir yağ birikir. İşte o yüzden de bunu arada bir temizlemekte fayda var. Şimdi filtremizi temizledik, filtre yuvasını temizledik. Bu arkadaşı tekrar yerine güzelce oturtuyoruz. Ve bu arkadaşı vidalıyoruz tekrar. Az önce dediğim gibi. Senin sunucuya bile ihtiyacın yok. Her şeyi kendin yapıyorsun ya. Serviste temizliğini, motor tamiratını, kahveni kendin yaptığın gibi çekim ve montajı da yapsam bunu da yapacağım. ...36 yaşındayım. Yaklaşık 17-18 yaşından beri motosiklet üzerindeyim. Birincisi, yani bu işi yapmaya başlamadan öncesinden motosiklet kullanıcısı olduğum için bir kullanıcının aklındaki soru işaretlerine ne duymak istiyor, neyi öğrenmek istiyor bunları çok iyi biliyorum. Kendim de bir motosiklet kullanıcısı olduğum için. Yanlış bilgiye çok karşıyım. Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ama bilmediğimiz bir şey konusunda yanlış bilgi vermek, insanları yanlış yönlendirmek o kadar yanlış bir şey ki. Motorcuların soruları hiç bitmiyor. Motorcuların evet soruları bitmiyor ama yani ben de birkaç... Ustalar doğru dürüst yardım etmiyor demek ki. Evet yani bir de birkaç foruma ben de üyeyim. Yani öyle sorulara o kadar yanlış bilgiler geliyor ki anlatamam. Önceden hani ben de arkadaşlar doğru bilgilensin diye sürekli yorum yapıyordum falan ama ondan sonra ben kötü olmaya başladım. Kullanıcı olan arkadaşlar yanlış bildiklerini doğru zannedip onlar üzerinde şey yapınca ben de artık cevap vermiyorum. Direkt bana hani sorabilirsiniz deyip çekiliyorum, özelden konuşuyorum. Bu tarafta işimiz bitti. Şimdi yağ mı koyacağız? Şimdi motor yağımızı dolduralım. Motor yağını değiştirirken aslında çoğu blokta üzerinde yazar. İşte şu kadar yağ alıyor, filtre değişimiyle bu kadar alıyor falan gibisinden. Ama mesela bu motorda yazmıyor ve nasıl dolduracağımız konusunda bir fikrimiz yok. Birincisi üretici, yani kendi başımıza yağ değiştireceksek bir kere servis kitabını muhakkak edinin ve oradaki motor yağı değişme adımlarını izleyin. 50-100 gram fazla yağdan hiçbir şey olmaz. Motorunuz tolere eder bunu.
Burada 2 çizgi var Evet, zaten. şimdi oraya geleceğim. Rahat. Eksik yağda da 50-100 gram eksik yağdan problem olmaz. Motorumuz bunları tolere edecek yapıya sahip. Ama siz yanlışlıkla yarım litre motoruna göre, bu motor tahminimce 1-1,5 litre arası bir yağ alıyor. Bu motora benim yarım litre fazla yağ koymam demek, bütün contaların üzerine ekstra yük binmesi ve hatta patlaması demek. Bu gerek içerideki yağ contaları gerek dışarıya tutan Araya yağ girerek contaları. onu netleştirmek için soruyorum. Yağ eksik ya da fazla olduğu zaman ne olur konusunu anlatıyorsun şu an. Evet, evet. Tolerans burada çok önemli. Dediğim gibi yani 50-100 mililitreden fazla ya da eksikliğinden ciddi bir zarar gelmez başınıza. Hatta %90 ihtimalle hiçbir şey olmaz. Ama siz yarım litre eksikse motorunuzun yağı, yine söylüyorum, motorunuzun yağ kapasitesi burada çok önemli. Yani 3,5 litrelik motorda, yağ alan motorda, yarım litre motordan yine çok bir zarar olmaz. Evet, o kadar eksik bırakmamak lazım ama yine bir zarar olmaz. Uzun yoldasınız, yağ bulamadınız, hani koymasanız da olur. Ama bu motor gibi 1,2, 1,3 litre yağ alan bir motorda yarım litre eksik demek ve yüksek performansta çalıştığı zaman yağlamanın azalması demek. Dolayısıyla da bazı parçanın zarar görmesi demek. Aynı şekilde yağın fazlası grubuna gelirsek hani maksimum tolerans bütün motorlar için 100 mililitre gibi düşünebiliriz. 50-100 mililitre civarı düşünebiliriz. Şimdi bazı motorlarda bunda olduğu gibi yağ penceresi oluyor. Orta ayakta, yani motor düzken orta ayak yoksa bile bu minimum seviyemiz. Şurada ufak bir çentik var, bu da maksimum seviyemiz. %99 bütün yağ üreticileri der ki minimumda maksimumun ortasında tut yağı. Bu illa pencerenin ortası olacak anlamında değil. Çünkü bizim minimum çizgimiz zaten pencerenin ortasında. Eğer böyle bir işaret varsa, minimum maksimum çizgisi, buna riayet edeceğiz. Eğer bir çizgi yok ve sadece pencere varsa o zaman pencerenin ortası. Dolayısıyla da ben bu motorun şu anda kaç litre yağ aldığını bilmiyorum. Kitabında 1,2 yazıyor, evet, değil mi? Evet. Ama 1,2'den fazla da olabilir, az da olabilir. Çünkü içinde ne kadar yağ kaldığını da tam bilemiyoruz. Elimizden geldiğince boşalttık bu yağı ama şimdi şöyle bir bizim hortumumuz var. Yok. Yağı böyle hafif hafif yavaş yavaş doldurmak hem taşırmamak açısından hem hava yapmaması açısından faydalı. Servis kitabında ya da kullanıcı kitabında yağ miktarını söyler. O kadar yağı koyup bırakmayacağız. Bunu kendimiz de şey yapacağız. Yağ gelmeye başladı. Şu 1 litre yağımızı doldurduk. Nereye geldi? Minimumun biraz üstü. Minimumun biraz üstüne geldi. Bir miktar daha yağ koyabiliriz. Şunu tutabilir misin? Ya sök şey yapmayalım. Şimdi doğru yere gelene kadar bir dolduracağız. Sen Evet. direkt göz kararı yapıyorsun yani öyle kitapçıktaki yazanı. Şimdi şöyle, ne kadar yağ koyduk şu anda? Yaklaşık 100 milimde bu 1 litre 100 gram falan gibisinden bir şey koyduk. 1,1 litre koyduk ve şu anda doğru seviyede. Ama işimiz bitmedi. Yağ doldurmanın bir prosedürü vardır. Bu prosedür yine çoğu üreticiden üreticiye değişse de genel olarak Çalkalayacağız mı yoksa? mantığı şudur. Hayır. Şimdi motorumuz sabah saat 9'da geldim. 2 saat 15 dakikadır motor çalışmaz halde duruyor. Dolayısıyla da bütün yağ aşağı çöktü. Şimdi motoru üreticileri şunu düşünerekten bu yağ seviyesini verirler. Motorun çalıştığı andaki mevzu yerlerdeki yağın tam olması lazım. Dolayısıyla biz ne yapacağız şimdi? Çalıştıracağız. Rölantide 2-3 dakika, bazı üretici diyor ki 5 dakika, bazı üretici diyor ki optimum çalışma sıcaklığına kadar çalıştırın diyor. Zaten motoru çalıştırınca yağ pompası çalıştı ve yukarıya yağ gitti. Yani süzülen bütün yağın yerine koydu şu anda. Hatta biraz daha şöyle gazlarsak bu sefer pompanın devamından gelen yağ burada görünüyor. 2-3 dakika çalışacak motor. 2-3 dakika çalıştıktan sonra stop edeceğiz. Yaklaşık 5 dakika kadar da motorun dinlendikten sonra yağ seviyesine bakacağız. O zaman eksiğini tamamlayıp eksikse, değilse o seviyede bırakıp şey yapacağız. Buradaki mevzu ilk seferinde tam net ne kadar olduğunu doldurmamak. Yani kitap 1,2 diyorsa 1,2 doldurmayın. Çünkü biz o kadar iyi boşaltamamış olabiliriz. İçinde şey kalmış olabilir. Dolayısıyla da seviyeye bakıp öyle şey yapacağız. Motor çalışa duracak. Birazdan devam edeceğiz. Evet, motoru çalıştırdık.
Stop ettik. 5 dakika kadar çalıştı. 5 dakikadır da stop halinde. Şimdi yağ seviyemize bakıyoruz. Yağ seviyemiz yarının çok az altında, yani alsa 50-100 gram belki bir yağ daha alacak. Tutmamız lazım. Yani şu anda yağ seviyemiz doğru yere geldi. Optimum'a, olması gereken seviyeye. Yağ kısmıyla işimiz bitti. Şimdi arka taraftaki yağ kaçağı kontrolünü yaptık, balatamızı kontrol ettik. Arka tarafta çok bir işimiz kaldı. Neye bakacağız? Egzoz yerinde mi? Şöyle bir bağlı olan bütün her şeyi el yordamıyla. Zaten gevşemiş olsa illaki bir ses yapar. Aynı şekilde bunları kontrol ediyoruz. Teker boşluğunu kontrol ediyoruz. Hava filtresi zaten yerindeydi. Burayı kontrol ediyoruz. Her şey yolunda. Bu tarafta. Şimdi ön tarafa geliyoruz. Ön tarafta yine fren balatamıza bakacağız. Bunun için bir ışığa ihtiyacımız var. Ön fren balatamız neredeyse %80 seviyesinde. Gayet iyi durumda. Şimdi hazır lift yukarıdayken elastik kollarımızı kontrol edeceğiz. Hava ile ilgili bir şey sorabilirim sana. Mesela uzun yol ve şehir içi için havalar farklı mı olmalı? Yok, aynı olmalı. Çünkü üretici hiçbir zaman otomobilde olsun, motosiklette olsun uzun yol yani şehir içi ayrımı yapmaz. Sadece yük ayrımı yapar. Yani hatta çoğu skuturda ya sele altında ya da şeyde bir yerde bir sticker olarak vardır. Bu serisi 32-34 sanırım. bir yerde yazıyordur. Ki o da burası. Buldun mu? Burada tire pressure olarak yazıyor. Front için 28, yani ön 28, arka için 35 demiş. Mesela yükten bahsetmemiş, yani tek kişi 2 kişi kullanım için ayrı bir şey yapmamış. Dolayısıyla da önü 28, arkayı 35 yapacağız. Evet hocam. Hemen hemen markalı bütün skuterlarda bu etiket vardır. Tabi motor yaşlandıysa, ihtiyarladıysa, yıprandıysa sel altına da malzeme koyarak bu etiketler yıpranabiliyor. Yine motorun kullanma kılavuzunda yahut da lastik üreticilerin sitelerinde bu yazıyor. Bizim mesela şu anki lastik hava basıncımız arka için yaklaşık 16'ya düşmüş. 16 mı? Evet. 32 olması gerekirken mi? 35. Oha. Şu anda arka lastik. Nasıl düşmüş? Hava değişimi, temel fizik, dış hava sıcaklığı düşerse lastik basınç kaybeder. Dış hava yüksek sıcaklığı artarsa lastik basınç kazanır. Zaten bütün motor üreticileri, lastik üreticileri nedir onun adı? Lastik basıncını soğuk lastik basıncı olarak şey yapar. Yani bu ne demek? Siz uzun yolda hareket halindeyken ilk benzinliğe girip durur durmaz hemen lastik havalarınıza bakmayın demek anlamına geliyor. Lastiğe şöyle dokunduğunuzda soğuk olacak. Lastik sıcaksa içindeki havada genleştiği için dolayısıyla daha fazla basınç gösterecektir. Dolayısıyla da o da sizin sürüşünüzü ve yol tutuşunuzu etkileyecek bir kavramdır. Seviyesi gayet iyi gözüküyor. Hiçbir problem yok. O yüzden yukarıya açmaya gerek yok. Antifrizle alakalı da antifriz kontrolünü normal kullanıcının yapabileceği en kolay nokta burası. Eğer ki radyatör kapağından yapacaksa motor soğumuş olacak, radyatör soğumuş olacak, kapağı öyle açacağız. Yoksa
Sıcakken açarsak bu sefer içerideki basınçtan, çünkü radyatör sistemi basınçlı bir sistemdir ve kolay kolay su eksiltmez. Yani bir yere bir fiziki bir akıntı yoksa ya da conta yakmak diye tabir edilen silindir contasının yanıp pistona su karışması gibi bir durum yoksa o antifriz hiçbir yere gitmez. Ya sistemde bir delik vardır, bir yerden su kaçırıyordur ya da conta yakmıştır. Bu conta yakmak ne demek? Silindir piston arasında, yani üst kapakla silindir arasında bir tane metal conta vardır ve bu conta suyu tutar. Çünkü su silindirin etrafında dönüyor. Oradaki conta ısıdan bozulduysa bu sefer o su basınçla beraber pistonun içine ya da yağa dolmaya başlar. Dolayısıyla da haftalık yağımızı kontrol ediyoruz. Yağımızın rengi ve seviyesini ve antifriz taşma kabındaki su seviyesine bakıyoruz. Kapaktan kontrol ettiğimiz zaman su ağzına kadar görünür Evet, olmalı. görünür olmalı. Değilse bile ağzına kadar doldurup kapağı kapatırken taşırarak kapatmak gerekiyor. Yani o kapağın olduğu yer sonuna kadar dolacak ve ondan sonra şuradaki motorun üstünde Fazla geliyorsa onu tahliye edecek kendisi zaten. şu motorda gösterebileceğiz onu. Bu motor radyatör işlemi de yapılıyor. Bu kapağımız radyatör kapağı. Bir kere motor soğukken açacağız bunu. Açtığımız zaman burada bir miktar su görürsünüz. Ya aşağıda ya yukarıda. Bunun doğru, yani eksik olsa da olmasa da kapatırken, çünkü açtığınız zaman bir miktar hava yaptırırsınız ve kaybeder. Bunu ağzına kadar su dolduruyoruz. Bu kapağı kaparken su taşıyacak ve öyle kapatacağız. Uzun yolda radyatörde bir sorun olduğu zaman, acil akü suyu, saf su bulamadığı zaman çeşme suyunu kullanabilir mi? Çeşme suyu kullanabilir. O da şu şartla: artık çoğu antifriz üreticisi antifrizlerini ya hazır kullan yapıyor, yani konsantre değil de hazır kullanıma hazır şekilde sunuyor ve hemen hemen bütün benzin istasyonundan da bu temin edilebiliyor. Velev ki bütün yeni nesil antifrizler eskiden saf suya karşı, saf suya göre yapılıyordu ama şimdi yenisinin içindeki işte kireç çözme özelliği bilmem neden dolayı tamamı da çeşme suyunu kontrol edilebilecek şekilde. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor: motorun içinde ne renk antifriz varsa yeni antifrizi onunla tamamlamak gerekiyor. Mavi ile yeşil birbirine karışabilir ama kırmızı ile mavi ya da yeşil birbirine karışmaz. Dolayısıyla motorda mavi ya da yeşil antifriz varsa mavi ya da yeşil antifriz koyacağız. Yani maviye yeşil, yeşile mavi koyabiliriz ama mavi ya da yeşile kırmızı koyamayız. Kırmızı ya da yeşil ya da mavi koyamayız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Antifrizimize de baktık. Şimdi motoru birazcık aşağı indirip hidroliklerimizi kontrol edeceğiz. Motorumuz yeni gerçi, 1 yaşında daha. Normal üreticinin minimum 2 sene der hidrolik değişimine ama bizim de bu iş için özel bir ürünümüz var. Hidrolik kontrol etmek için. Evet. Şu an ön fren şeridine bakıyorum. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Motor sürüş pozisyonundayken ki hidrolik seviyeleri önemlidir. Çünkü siz o anda yapıyorsunuz, frene basıyorsunuz. Ve hidrolik seviyesinin azalması demek balatalarınız bitiyor anlamına gelir. Yani burada hidrolik seviyesini az görüp üzerine hidrolik ekleyen çok arkadaş oluyor. Bu yanlış bir şeydir. Hidrolik seviyeleriniz azalıyorsa bu balatalarınız bitiyor demek. Balataları ittiren pistonların arkasında hidrolik doluyor demektir. Dolayısıyla da bu seviye azsa sizin balatanız bitiyor. Hidrolik eklemeyin, balatalarınızı kontrol edin. Bu işlemi yaparken biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü hidrolik korkunç bir madde. Boya üzerinde korkunç etkileri var, boyayı hemen söker. Artı yeni nesil gösterge camların tamamı plastik. Dolayısıyla hidrolik plastik gösterge camına sıçradığı zaman da çok ciddi zarar verebiliyor. Bu Würth'ün hidrolik okuma kalemi. Bu arkadaşın olayı tamamen hidroliğin içindeki nem seviyesini okumaktır. Yani camdan gördüğümüz seviyeyi yeterli değil hidroliğin kalitesini Seviyesini, anlaması evet, için. aynen öyle. Zaten renginden belli eder. Şu anda hidroliğimiz yani sıkıntısız bir seviyede. Eğer daha kötü olsaydı yukarıdaki 2 tane kırmızı ışık yanmaya başlıyor. O zaman değiştirmek gerekiyor. Zaten rengi de belli eder. Şu anda şeffaf, berrak bir renkli ama her şeffaf, berrak renkli olması hidroliğimizin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Hidrolik içinde fren kullanırken frenler çok ısındığı için frene bastığınız esnada arkasındaki hidrolik de ısınıyor.
Ve hidrolik ısınıp soğudukça içinde nem oluşabiliyor. Doğal olarak yani tamamen %100 hava geçirmez bir sistem değil bu üst tarafta. Alt tarafta evet kaçak yapmaz, hava geçirmez ama üst taraftaki bu conta tamamen hava geçirmiyor. O da nem tutmasına sebep oluyor. Hidrolik konusunda da ufak bir bilgi vereyim. Bu hidroliklerimizin mesela bunun üzerinde yazar. Sadece DOT 4 hidrolik kullanılır. Bu DOT 4, DOT 3, DOT 5, DOT 5.1 nedir? Dot nokta değil mi? Delik. DOT bir standart. Ondan sonra hatta kasklarda da vardır DOT Certificate diye. DOT'un olayı şu. DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 aynı şeyde yapıda hidroliklerdir. Sadece ısıl değerleri farklıdır. Yani bu ne demek? DOT 3 daha çabuk ısınıp daha çabuk kaynamaya başlar. Kaynama noktasını belirtir. DOT 4 daha yüksek kaynama seviyesine sahiptir. Bizim yarış motorlarında ve yüksek performans kullandığımız motorlarda kullandığımız DOT 5.1 de en yüksek performansa sahiptir. Yani bu ne demek? Isıdan daha az etkileniyor anlamına geliyor. Alayım mı? Yok tamam. Engel olmaz. Isıdan daha az etkileniyor anlamına geliyor. Ama her motora da DOT 5.1 koymaya gerek yok. Yani yüksek performans kullanılan veyahut da işte kendisi ağır olan, frenajda ağırlıktan ötürü fren balatalarına daha çok ısı üretmesine sebep olan motorlarda DOT 5 kullanıyoruz. Mesela Harley Davidson'ın eski birçok modeli DOT 5'tir. DOT 5 silikon bazlı bir üründür. Ve diğer hiçbir hidrolikle de karışmaz. Sadece DOT 5, DOT 5 kullanılabilir. Ama DOT 4, DOT 3 birbirine karışabilir. DOT 5.1 birbirine karışabilir. Yani sistemi temizleyip sistemin içinde kalan az miktar karışsa bir şey olmaz ama yine temizlemekte fayda var. Yine şimdi tekrar buna da bakıyoruz. Bakın öbürü çift sarı ışık yanıyordu. Bu tek sarı ışık yanıyor. Demek ki daha fazla ön fren kullanıyorsun. Arka freni daha az kullandığı için daha az nem yapmış burası. Tamamen bu hidrolik... Hangisi daha iyi durumda şu anda? Sol. Arka frenimiz daha iyi durumda. Nem açısından. Fren kullanımında ön fren için ABS olmayan ürünlerde, ABS'li ürünlerde hani sizi tolere ediyor, ABS sizi kurtarıyor ama ABS olmayan ürünlerde şu şekilde ani panik frendense limon sıkar gibi, sünger sıkar gibi kullanıp ondan sonra panik halinde daha ani durmanız gerektiği yerlerde bu şeyi sadece işlemi birazcık daha hızlı yapmakta fayda var. Yani bir anda sonuna kadar basarsanız ön teker kilitler ve sizi yere düşürür. Bitti mi işlemimiz hocam? Yağımızı değiştirdik, kontrollerimizi yaptık, ön tekeri kontrol ettik, arka tekeri kontrol ettik. Şöyle bir gözle kontrol yaptık, hidroliklerimizi kontrol ettik. Şu anda işlemimiz bitti, sadece bir test turu yapacağız. Test sürüşümüzü yaptıktan sonra, tecrübeyi yaptıktan sonra da motoru teslim edebiliriz. Hadi teste çıkalım. Kötü örnek olacağım, kaskımı getirmedim evde hala. Dükkan önünde olur canım. Bu arada motor servise geldiğinde şöyle bir şey de yapmak gerekiyor. Çalıştırdıktan sonra tekrar baştan göstereyim. Motor kontağını açtığımız zaman bazı uyarı lambalarımız çıkıyor. Bunlar motor çalıştıktan sonra sönmesi gerekiyor. ABS %99 bütün motorlarda hareket ettikten sonra söner. Sistemi kontrol eder. Ön tekerden data alıyorum, arka tekerden data alıyorum. Tamam sönebilirim der. Onun dışında bir diğer bütün uyarı lambaları, yağ seviyesi, motor check engine lambası ya da herhangi bir arıza lambası motor çalıştığı anda sönmesi lazım ya da birkaç saniye içinde sönmesi lazım. Sönmüyorsa o sistemde bir problem var demektir. Şimdi bir test turu yapalım.